Füzeler, silahlar, tanklar, savaşların ana aktörleri. Bu aktörlerin ticaretleri de dünyadaki dengeleri yeniden şekillendiriyor. İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermesi Batı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. ABD ise İngiltere füzelerinin Ukrayna tarafından kullanılmasına izin verdi. Peki detaylar ne? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğimiz gibi Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla birçok cephede devam ediyor. İran'ın Rusya'ya son 3 senedir onlarca balistik füze gönderdiği iddiası her zaman gündemde. Tahran ve Kremlin ise söz konusu iddiayı sürekli olarak yalanlıyor. Ama bizim için önemli olan yeni iddia şu: ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatmasına ilişkin yasağı kaldırma niyetinde. Yani her an Moskova'ya düşen füzelere şahitlik edebiliriz. Gazeteci Sernur Süleyman Yassıkaya detayları aktardı. Savaş ve cephe alanında her geçen gün yeni silahların da kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Her ne kadar Rusya bir askeri savunma sanayi ülkesi olsa da 3 yıldır devam eden bir savaşı sürdürebilir kılmak için ek kaynaklara ihtiyacı var. Bu çerçevede özellikle Kuzey Kore ve İran'la silah anlaşmaları yaptığını biliyoruz. Her ne kadar Rusya bunu reddetse de ve Kuzey Kore ve İran'da reddetse de savaş alanından gelen görüntüler, analizler, raporlar, değerlendirmeler hem Kuzey Kore'nin hem de İran'ın başta insansız hava araçları olmak üzere roket, füze gibi önemli askeri silahları Rusya'ya sağladığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Kiev'e giderek bizzat Zelenski ile görüştüler. Orada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yasağın kaldırılacağına yönelik satır aralarında sözlerini de görüyoruz. Aynı zamanda ABD'de kongre üyelerinin benzer bir şekilde bir talebi oldu Beyaz Saray yönetiminden. Şimdi ufakça bir başa dönelim ve iddianın temeline gidelim. Haberin kaynağı İngiliz Telegraph gazetesi. Gazeteye göre Başkan Joe Biden silah kullanma politikasını değiştirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Antony Blinken'la David Lammy Kiev'e ziyarette bulundu. İşte bu buluşmadan Ukrayna'nın Storm Shadow füzeleri fırlatmasına ilişkin yasağın kalkması kararı alındığı düşünülüyor. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü savaşın başından beri Ukrayna'nın en önemli fikir babaları ABD ve İngiltere. Ukrayna'nın arkasında ABD ve İngiltere gibi iki büyük güç var. Bu iki güç aslında savaşın başlamasının en önemli nedenlerinden de ve devam etmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Hatırlayacağımız üzere savaşın ilk aylarında İstanbul'da bir zirve toplanmıştı, bir barış zirvesi toplanmıştı ve bu zirvenin kapsamında Ukrayna ve Rusya'nın neredeyse bir ateşkes anlaşmasına ve barış anlaşmasına yaklaştığı belirtilmişti. Ancak sonradan işte hem Rus yetkililerin yaptıkları açıklamalar hem batılı ülkelerden gelen, Batı medyasına yansıyan gelişmeler bu anlaşmanın son dakika müdahalesiyle o dönem İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'ye anlaşmayı imzalama, biz sana daha fazla destek vereceğiz sözlerinin sebebiyle akamete uğradığı ve şu an işte hepimizin karşı karşıya geldiğimiz Türkiye'nin kuzeyinde ve Avrupa'nın sınırlarında büyük bir savaşın 3 yıldır devam ettiğini görüyoruz. İşte bu yüzden ABD'nin tutumu şaşırtıcı değil. Şimdi Rusya ve İran'ın silah ticaretine ve ilişkilerine bir bakalım. Öncelikle Ukrayna'daki savaş Rusya-İran ilişkilerini kökten değiştirdi. İki ülke arasındaki işbirliği benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı, Batı yaptırımlarına ve siyasi izolasyona birlikte direnmek için çabalar arttı. Ukrayna çatışması aslında İran ve Rusya arasındaki giderek derinleşen bağları sadece hızlandırdı. Savaştan önce Moskova daha temkinli hareket ediyordu. Şimdi ise Ukrayna Savaşı yüzünden Batı ile arası bozulan Rusya'nın İran'la arasından su sızmıyor. İran da Moskova'nın en sadık müttefiklerinden biri. Batılı müttefikler şu an İran'ı Rusya'ya haftalar içinde Ukrayna'da kullanılması planlanan FAT-360 modelinden yaklaşık 200 balistik füze vermekle suçluyor. İran'ın Fatih 360 isimli kısa menzilli füzeleri Rusya'ya verdiğini iddia ediyor ABD yönetimi. Rusya'dan da bazı kaynaklardan bunu doğrulayan açıklamalar gelmiş durumda. Bu da aslında Rusya'nın da Ukrayna cephesinde zor durumda olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar uzun süren bir savaşı sürdürebilmek kolay değil hiçbir ülke için. Özellikle bu kadar yaptırım altındaysanız. Kritik teknolojiler alanında, füze teknolojisi alanında
bazı maddelerin artık Rusya'ya ulaşamadığını biliyoruz. Bu da anlaşılan o ki Rusya'nın stoklarındaki füzeleri eritmiş durumda ki İran'a başvurmak zorunda kalıyor. Halbuki biz neyi biliyoruz? Aslında Rusya, İran'a silah tedarik eden bir ülkeyken Ukrayna Savaşı ile beraber Kuzey Kore gibi ülkelere muhtaç olan bir ülke durumuna gelmiş durumda. BM-120 olarak da bilinen uydu güdümlü mermi, kamyonların arkasına monte edilen 6 mermi kapasiteli, tek aşamalı, katı yakıtlı bir balistik füze. 1994'te geliştirilen silahın tek başına herhangi bir savaşın gidişatını değiştirmesi pek olası değil. Ancak Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırısını daha iyi yönetmesine yardımcı. İran füzeleri cephe hatlarına daha yakın hedefleri vurmak için konuşlandırılıyor. Bu da Rusya'nın kendi hassas güdümlü mühimmatlarını Ukrayna sınırlarının daha derinlerindeki hedefler için saklamasına olanak sağlıyor. Tabii bu ticarete tepki gecikmedi. İngiltere, Fransa ve Almanya İran'ı kınadı, yaptırımla tehdit etti. Yaptırımsa şu: İran'la ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, İran Air uçuşlarının Londra'ya yasaklanacağını ve bu kararın 12 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Fransa ve Almanya da benzer şekilde İran Air'in uçuşlarını iptal etti. Lammy bu durumu önemli ve tehlikeli bir tırmanış olarak tanımladı. İran'ın küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. İran'dan da cevap gecikmedi. Tahran yönetimi ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere orantılı şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Şimdi başka bir noktaya bakalım. İran'ı Ukrayna'daki Rusya savaşını desteklemeye iten en önemli faktör Batı ile ABD ittifakının tekelleşmesi. Her iki ülkede Batı ile ilişkilerinde gerilemelerle karşı karşıya kaldıkça ABD liderliğindeki uluslararası sisteme karşı çıkmak ve çok kutuplu bir dünya düzenine ilişkin ortak vizyonlarını zorlamak için daha ortak bir neden buldu. Son füze tartışması üzerine de Putin savaş mesajı verdi ve doğrudan NATO'ya işaret etti. Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'yı hedef alması NATO ile savaş hali demektir. Rusya liderinden gelen, bugüne kadar gelen en somut açıklamalardan birisiydi. Yani Rusya ile NATO'nun savaşa girebileceğine dair. Buna İngiltere Başbakanı Keir Starmer hemen cevap verdi. Savaşı başlatanın Rusya'nın kendisi olduğunu ve istediği zaman bitirebileceğini, Ukrayna'nın da kendini savunma hakkı olduğunu belirtti Keir Starmer. Bu çerçevede tabii hemen biraz daha hafızamızı yenileyecek olursak geçtiğimiz Haziran ayında Rusya lideri Putin enteresan bir açıklamada bulunmuştu. Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirebileceğini, bazı nüansların değişebileceğini belirtmişti ki bu zaten tüm dünyanın korktuğu, işte ABD'nin başkan adaylarından Donald Trump da sürekli konuşmalarında belirtiyor ve 3. Dünya Savaşı tehlikesini tekrardan gündeme getirmişti. Şimdi savaşın son süreçteki gelişmelerine bir bakalım. 6 Ağustos günü Ukrayna ordusu Rusya topraklarına sürpriz bir saldırı düzenleyerek bölgedeki tüm dengeleri sarstı. Kursk operasyonu önemli çünkü Rusya cephede hazırlıksız yakalandı ve Ukrayna'nın bu harekatı önceden titizlikle planladığı anlaşıldı. 80 yıl aradan sonra ilk kez Rusya topraklarına girilmesi tarihi açıdan da önemli bir olay. Şimdi Ukrayna neredeyse bir aydır Rusya topraklarındaki varlığını sürdürüyor. Yani savaş yeni cephelerde devam ediyor. Peki bu ne demek? İran'dan gelen kısa menzilli balistik füzeler ki 300 kilometre menzili olduğu söyleniyor. Bunun karşılığında İngiltere'nin Ukrayna'ya 300 kilometre menzilli Storm Shadow füzelerinin desteğini vereceği söyleniyor. Savaşın anlaşıldığı kadarıyla biraz daha bu füzeler, kamikaze İHA'lar ve top atışlarıyla, topçu gücüyle belirleneceğini görüyoruz. Ukrayna'nın mevcut asker gücünün Ukrayna toprakları olan Donbas ve Donetsk'teki Rus ordusunu atmaya gücünün yetmeyeceği çok net bir biçimde görülüyor. Bu çerçevede herkes biraz zamana oynanıyor ama burada tehlikede olan ise bir 3. Dünya Savaşı tehlikesi. Dünya biraz ince bir ip üzerinde yürüdüğünü söyleyebiliriz Ukrayna'da. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı sessiz kalmadı. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini söyleyen Zelenski, yoğun Rus hava saldırılarının önlenmesi için Batı ülkelerinin ülkesine verdiği uzun menzilli silahların Rus mevzilerine karşı kullanılması gerektiğini vurguladı. Söz konusu silahların Rusya'daki askeri hedeflerine yönelik kullanılmasının şimdilik yasak olduğunu hatırlatan Zelenski şöyle devam etti. Rusya'nın nereden saldırdığını, kuvvetlerini nereden hazırladığını, rezervlerini nerede bulundurduğunu, askeri tesisleri nerede konumlandırdığını ve hangi lojistiği kullandığını haritada gören herkes Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını açıkça anlayacaktır.
Savaşın son bulması için iki çözümün olduğunu söyleyen Zelenski, bunlardan ilkinin Rus ordusunu yenmesi olduğunu, diğer çözümün ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlayacak ve koruyacak diplomasi yönteminin olması olduğunu söyledi. İran, Rusya ve füzelerden bahsettiğimizde değinmediğimiz bir konu kaldı. O da nükleer anlaşmalar. İran, Birleşmiş Milletler yaptırımlarından kurtulmak için 2015'te nükleer programını sınırlandırmıştı. Dünya güçleriyle imzaladığı bu nükleer anlaşmasında füzelere ilişkin hükümler de yer alıyordu. İran'a uygulanan ve uzun süredir devam eden konvansiyonel silah ambargosu Ekim 2020'de sona erdi. İran'ın füze programına yönelik ek kısıtlamalar da Ekim 2023'te son buldu. Ancak ABD ve Avrupa Birliği İran silah endüstrisine baskı yapmak için kendi yaptırımlarını sürdürdü. Teknik olarak İran'ın balistik füze göndermesini engelleyen uluslararası hukuki bir engel bulunmuyor. Ancak nükleer anlaşmanın temelini oluşturan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, füze teknolojisi kontrol rejimini silah ambargosunun bir parçası olarak İran'a uygulanan yasakları tanımlamak için kullandı. Rusya ve Çin bu kontrol rejiminin ortakları, ancak rejim yasal olarak bağlayıcı değil. Kontrol rejiminin belirlediği kategori 1, taraf devletlerin 300 kilometreden fazla menzile ve 500 kilogramdan fazla yük kapasitesine sahip füze ve insansız hava araçlarını ihraç etmemesi gerektiğini şart koşuyor. FAT-360 kategori 1 sınırlarına rahatça giriyor. Menzili yalnızca 120 kilometre. Bu da iddialar doğruysa İran daha uzun menzilli füzeler göndermeyerek önlemini almış diyebiliriz. Daha önceki raporlar Tahran'ın Ukrayna'nın çok ötesine gidebilen 700 kilometreye kadar menzile sahip balistik füze varyantları gönderebileceği yönünde spekülasyonlar içeriyordu. İhraç edilen füzelerin menzilinin sınırlandırılması, İran'ın nükleer anlaşmanın İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyabilecek geri dönüş mekanizmasına karşı koruyabilir. Peki şu soruyu da sormak lazım. Eğer füze ticareti devam ederse bu işten çıkarı olan Ukrayna mı olacak, Rusya mı olacak? Yani Rusya aslında daha avantajlı konumda, çünkü ABD, yani Batı bloğunda, Ukrayna'ya destek veren Batı bloğunda bir anlaşmazlık söz konusu. Şimdi ABD ve İngiltere tarafına baktığımız zaman onlar daha çok askeri desteğin devam etmesinden yana, çünkü son Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Kiev ziyareti sonrasında 1,5 milyar dolarlık ek bir askeri yardım paketi daha hazırlandı, ama burada Avrupa ülkeleri biraz daha çekimsel boyutta ve kendilerinden beklenen performansı da gösteremiyorlar. Buna karşın Rusya zaten kendi savunma sanayisi var. O bir avantaj. Ukrayna gibi değil. Ukrayna'nın böyle bir kapasitesi yok. Olsa bile yani özellikle hava sanayinde bir şeyi vardı, bir altyapısı vardı, ama 3 yıllık savaş sonunda Rusya bunların tümünü enkazına çevirmiş durumda. Bunun karşılığında dediğimiz gibi hem Rusya'nın kendi savunma sanayi var, hem de Kuzey Kore gibi, İran gibi aslında askeri savunma sanayinde kendi üretimleri olan ülkelerinde yardımını son birkaç yılda elde etmiş durumda zaten. Yani bu durumda Rusya için senaryolar daha olumlu. Sonuca gelecek olursak, füze ve nükleer kullanımı gibi gerçeklikler Avrupa hükümetleri için doğrudan bir güvenlik tehdidi. İran ve Rusya arasındaki güçlenen ortaklık, Rusya'nın savaşı uzatmasını ve Ukrayna'daki yıkımı arttırmasını sağlayabilir. Küresel yönetim kurumlarındaki Batı etkisi de bu sayede zayıflar. Peki gerçekten 3. Dünya Savaşı olacak mı? İşte bunu zaman gösterecek. Füzeler, silahlar, tanklar, savaşların ana aktörleri. Bu aktörlerin ticaretleri de dünyadaki dengeleri yeniden şekillendiriyor.